Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün burcuna göre para kazanma serisinden Yengeç burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü yengeç enerjisi taşıyorsanız, yükselen yengeç, güneş yengeç, ay yengeçte veya venüs yengeçte ise para kazanma yolculuğunuz sezgi, koruma ve ailevi bağlarla yoğrulmuş demektir. Astrolojik açıdan yengeç, zodyan 4. burcu olarak su elementinin öncü niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Ay, size duygusal bir ruh kazandırır. Bu da finansal hayatta sezgisel kararlar almayı, aile mirasını korumayı ve güvenli yatırımları bir motivasyon kaynağı haline getirmeyi simgeler. Ancak, Ay'ın değişken enerjisi bazen duygusal dalgalanmalara yol açabilir. Örneğin, haritanızda Ay'ın Satürn ile kare açısı varsa duygusal kısıtlamalar, Jüpiter'le üçgen açısı varsa ailevi şanslı fırsatlar öne çıkabilir. Güneş yengeçte ise finansal kararlarınızda içgüdüsel iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ani harcamalara dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Yengeç burcu finansal hayatta koruyucu ve sezgisel bir ruha sahiptir. Güvenlik arayışından korkmaz. Hatta çoğu zaman ailevi koruma onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak, bu özellik Ay'ın yengeçteki doğal yerleşiminden kaynaklanır. Ay burada kendi burcunda güçlüdür ve size içgüdüsel birikim gücü verir. Aile işletmesi kurmak, emlak yatırımları veya duygusal bağlarla desteklenen projeler, yengeçin en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 4. ev, aile ve kökler evi, yengeç burcunda veya ay tarafından yönetiliyorsa, ev ve mülk sektöründe parlayabilirsiniz. Yengeç enerjisi, özellikle emlak, gıda, sağlık veya aile odaklı hizmetler gibi besleyici sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Francois Bettencourt gibi Güneş yengeçte doğan bu efsanevi varis, haritasındaki güçlü ay etkisiyle Loro ile ailevi birikim gibi yöneterek uzun vadeli değer yatırımlarına odaklandı. Yengeçin su gibi akıcı sezgisi, onun kozmetik ve emlak hamlelerinde istikrarlı servet biriktirmesini sağladı. Başka bir yengeç örneği Elon Musk, SpaceX'in kurucusu, Güneş yengeçte ve güçlü yengeç enerjisiyle uzay ve emlak yatırımlarında sezgisel hamleler yaptı. İmpulsif ama vizyoner adımlarla trilyonlarca dolarlık bir servet inşa etti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta duygusal dengedir. Yengeç çoğu zaman parayı güvende hissetmek ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için risk almayı öğrenmek şarttır. Satürn'ün yengeçteki yerleşimi veya transitleri, örneğin Satürn yengeçte retro olduğunda, bu denge dersini vurgular. Retro Satürn, geçmiş ailevi finansal hatalardan öğrenmeyi ve uzun vadeli ev yatırımlarını teşvik eder. İlginç bir not, Satürn balıkta 2025'te yengeçe kısa bir etki yapacak, Mart-Haziran arası. Bu dönemde duygusal disiplinli davranan yengeçler kalıcı başarılar elde edebilir. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Yengeçin finansal yolculuğunu şekillendiren en önemli gezegen Ay'dır. Ay yengeçte güçlü olduğunda, sezgileriniz yüksek olur ve emlak, gıda veya aile işletmeleri gibi istikrarlı piyasalarda başarı şansınız artar. Örneğin, 2020-2021'de emlak piyasasında ani yükselişler yaşayan birçok yengeç burcu, Ay'ın besleyici enerjisinden faydalandı. Elon Musk gibi güneş yengeçli bir vizyoner, SpaceX'i kurarken haritasındaki Ay-Plüton bağlantısıyla ailevi köklerden ilham aldı. Bu yerleşim, onun uzay ve emlak yatırımlarında sezgisel servet patlamalarını tetikledi. Ancak Ay'ın değişken fazları, Dolunay ve Yenik Ayı, dönemlerindeki bu her ay olur. Örneğin 13 Ocak 2025 Dolunay'ı yengeçte duygusal kararlar finansal kayıplara yol açabilir. Bu süreçte eski aile yatırımlarını gözden geçirmek, yeni harcamalara acele etmemek faydalıdır. 2025'te Merkür Retrosu Yengeç burcunda gerçekleşecek. 10 Temmuz-2 Ağustos 2025 arası Yengeçten İkizlere geçişli. Bu da iletişim ve karar alma süreçlerinde yavaşlamayı getirir. Kontrat imzalamak, emlak alımı satımı veya büyük finansal taahhütlere girmek yerine aile stratejilerini revize etmek için ideal bir zaman. Venüs'ün etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü para evi olan 2. evi, yükselen Yengeç için Aslan burcunda, Güneş yönetimi doğrudan etkiler. Venüs yengeçte duygusal ve besleyici bir pozisyonda olduğundan, eğer haritanızda Venüs yengeçte ise, para kazanma tarzınız tutkulu ve koruyucu olur. Ancak harcamalarda ailevi savurganlık riski taşır. Mesela, Venüs yengeçte olanlar ev tadilatına veya aile tatillerine ani harcamalar yapabilir. Bu da bütçeyi sarsabilir. Venüs retro dönemleri, 1 Ağustos-22 Eylül 2025 arası Başak'tan Aslan'a geçişli, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları sorgulatır. Aile ortaklıkları, evlilik yoluyla zenginlik veya işbirlikleri için dikkatli olunmalı. Jüpiter'in yengeç transitleri ise bolluk getirir. Jüpiter yengeçte olduğunda, yaklaşık her 12 yılda bir, en son 2013-2014'te, bir sonraki 2025-2026'da, ailevi girişimcilik şansınız artar.
yeni emlak projeleri veya besleyici startuplar için mükemmel bir dönem. Neptün'ün 2025'te Balık'tan Yengeç'e kısa geçişi, 22 Ekim 2025'ten itibaren ise hayalleri gerçekliğe dönüştürme potansiyeli sunar. Ancak finansal yanılsamalara karşı uyarır. Neptün retro olduğunda, spiritüel veya ailevi yatırımlar, örneğin organik gıda, sağlık projeleri öne çıkabilir ama gerçekçilik şart. İlginç bir detay, Neptün Yengeç'te tarih boyunca 1901-1914 gibi ailevi refahı ve emlak devrimlerini tetikledi. 2025'te bu enerji, sürdürülebilir konut veya aile odaklı fintech gibi alanlarda fırsatlar sunabilir. Evler ve finansal harita. Astrolojide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen yengeç için Aslan burcunda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı ve maddi değerlerinizi gösterir. Eğer burada Ay veya Venüs varsa, para kazanma sezgileriniz yüksek olur. Ancak Aslan'ın gösteriş ihtiyacıyla çatışabilir. Retro Güneş burada etkili ise, para biriktirme alışkanlıklarında gecikmeler veya savurganlık yaşanabilir. Örneğin, Aslan'daki Uranüs, 2025-2033, yengeçler için ani finansal değişimlere işaret eder. Beklenmedik bir aile bonusu veya ani bir harcama gibi. 6. ev iş ve günlük rutin evi, yükselen yengeç için Akrep burcunda, Mars ve Plüton yönetimi. Burası maaşlı işleri ve günlük kazançları temsil eder. Yengeç enerjisi burada besleyici işler, gıda sektörü, sağlık koçluğu, emlak danışmanlığı için uygundur. Mars retro Akrep'te bu evi etkilerse, iş sözleşmelerinde hatalar veya yanlış anlaşılmalar artabilir. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi, yükselen yengeç için Oğlak burcunda, Satürn yönetimi. Miras, borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklar burada yer alır. Güçlü ay bakış açıları, emlak mirası veya aile yatırımları gibi alanlarda kazanç sağlar. Ama Satürn retro dönemlerinde derin finansal krizler dönüşüme yol açar. Örneğin, Satürn'ün Balık geçişi, 2023-2026, yengeçler için ailevi topluluk projeleri veya sağlık yatırımları yoluyla zenginlik fırsatları yaratabilir. 10. ev kariyer evi, yükselen yengeç için Koç burcunda, Mars yönetimi. Liderlik ve sezgisel girişimcilik burada parlar. Mars yengeçte transit yaparsa, Nisan 2025, duygusal stratejilerle servet büyür. Yengeçler burada aile işletmesi CEO'su veya emlak girişimci rollerinde parlayabilir. Yengeç burcu için en iyi para kazanma alanları, emlak ve gayrimenkul, aile işletmeleri, gıda ve restoran sektörü, sağlık ve bakım hizmetleri, eğitim veya duygusal bağların güçlü olduğu işlerdir. Çünkü yengeç enerjisi, korumanın ve sezginin olduğu her yerde daha parlak çalışır. Astrolojik olarak, eğer haritanızda Neptün yengeçte ise, 2011-2025 doğanlarda yaygın, spiritüel emlak veya aile fintech'te ani zenginlik fırsatları gelebilir. Örneğin, sürdürülebilir konut veya aile odaklı uygulamalar. Plüton'un yengeç bakış açıları ise aile krizleri veya dönüşümler üzerinden servet getirir. Örneğin bir aile şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla büyük kazançlar elde edilebilir. Yengeç burcu zenginlik için stratejiler. Peki, Yengeç burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle sezgisel adımlarını ailevi planlarla desteklemeli. Yatırımlarını tek sepete değil, güvenli alanlara yaymalı. Örneğin, 2. evdeki Venüs etkisiyle ev dekorasyonu yatırımları, örneğin Airbnb mülkleri. 8. evdeki aile mirası veya emlak fonları. Duygusal dalgalanma yerine uzun vadeli vizyon geliştirdiğinde, yengeçin suyu sadece bir dalga olarak akmakla kalmaz, kalıcı bir servete dönüşür. Retro dönemlerde, ay fazları, Merkür, Venüs, acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme ve aile stratejisi yenileme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin. Satürnlerde duygusal disiplinli olun. Küçük bir sır, yengeçler için gümüş renk, özellikle iş görüşmelerinde veya finansal hamlelerde, ayın enerjisini güçlendirir. Gümüş bir kolye veya aksesuar deneyin. Unutma yengeç, sen para biriktirmek için doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey sezgi ve aile desteği olacak. Yıldızlar sana korumayı vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca güneş, ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak. Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.